Mesela ekmek olayı Vietnam'da var. Ekmek bulabiliyorsunuz, fırın bulabiliyorsunuz. Asya'nın pek çok yerinde bunu bulma şansınız yok. Kamboçya'da da aynı şekilde. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, bebek demeden bu şekilde katliama uğramış. Hani bir Rambo filminde demiştim ya, böyle Rambo'nun kullanmış olduğu helikopterler gibi bir helikopter, bakın. Hello. Hello. What is this? Pork barbecue. Pork barbecue. He. Döner yapmışlar. Kebap. Okay. Pork kebap yapmışlar. Aynen. Evet, domuz kebap yapmışlar böyle. Amerika'nın Vietnam filmlerinde böyle Rambo filmleri falan olurdu. O helikopterler gibi bir helikopter şu an. Şöyle sevkiyat helikopteri herhalde. What's your name? Fuat. 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 Ot. Fuat. 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 Yes. Fuat. Yes. Şöyle savaş esnasında insanların nasıl zarar gördüğü. Vietnam, Ho Chi Minh şehrinden herkese merhaba. Çok güzel bir gün, sıcak bir gün. Aynı zamanda yanıyor ortalık, öyle diyelim. Gerçekten muhteşem bir şehir. Çok beğendim Vietnam, Ho Chi Minh şehrini. İnsanları çok sıcakkanlı, yardımsever. Her ne kadar böyle dış görünüşleri biraz böyle soğukkanlı ve soğuk görünseler de belki biraz eski zamanlarda kalan böyle savaşın etkileri veya komünizmin vermiş olduğu belki farklı bir kültür olabilir ama insanlar gerçekten sıcakkanlı. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bir şekilde bir yardım istediğiniz zaman, bir şey sorduğunuz zaman pek çoğu İngilizce bilmese bile bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. İngilizce bilen birini hemen yönlendirmeye çalışıyor. İngilizce biliyorsa da zaten bir şekilde yardımcı oluyor. Gerçekten güzel, hoşuma giden bir şehir Vietnam, Ho Chi Minh şehri. Ho Chi Minh şehri aslında daha önceki yıllarda Vietnam'a başkentlik yapmış olan bir şehir. Fakat Vietnam'ın başkenti Hanoi. Hanoi şehrine henüz gitmedik tabi. Oraya da gideceğiz. Şimdilik Ho Chi Minh şehrini gezelim. Aslında şöyle bir örnek vereyim. Türkiye ile kıyaslarsak Ho Chi Minh şehri çok fazla turist çeken bir şehir. Bir nevi İstanbul gibi düşünün. İstanbul her ne kadar Türkiye'de çok büyük bir şehir olsa da başkent Ankara. İstanbul'u yani Ho Chi Minh şehrini biraz daha gezelim. Farklı farklı yerlere ulaşmaya çalışalım. Buraya geldiğiniz zaman hangi ATM'leri kullanabilirsiniz, nerelerde gezebilirsiniz? Onlarla alakalı böyle ufak ufak bilgiler aktarmak istiyorum. Vietnam Ho Chi Minh şehri gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. İş merkezlerinin olduğu bir bölgedeyim şu an. Şöyle gördüğünüz üzere biraz burayı göstereyim. Bir konu var, onunla alakalı size bilgi aktarmak istiyorum. Burada bayağı bir zamandır, 2 gündür neredeyse para çekmeye çalışıyorum ATM'lerden. Birçoğu onay vermiyor. Sürekli kartı iade ediyor. Burada kartınızla para çekeceğiniz zaman size tavsiyem çok böyle yüksek rakamlarda para çekmemeye çalışın. ATM'nin önce gerçekten güvenilir bir ATM olup olmadığını öğrenin. Şöyle ki güvenilir derken bazı ATM'ler başıma da geldi. Kartı takıyorsunuz, parayı çekiyorsunuz, size fişi veriyor ama parayı vermiyor. Yani bu bankalar arası transferlerle alakalı bir iletişim kopukluğu vesaire bir şeyler yaşanabiliyor. Yaşandığı zaman da sizin paranız askıda kalıyor. Evet, bir şekilde bankanıza iletişime geçtiğiniz zaman bu parayı alabiliyorsunuz ama yüksek miktarda para çekmeye kalkarsanız ve içerisindeki bakiyenin tamamını kullanmaya kalkarsanız para da askıda kalacağı için mağduriyet yaşayabilirsiniz, parasız kalabilirsiniz. O yüzden ufak miktarlarda para çekmenizi tavsiye ederim. Evet, belki komisyon oranınız biraz daha yüksek olabilir ama en azından güvenebileceğiniz bir ATM'ye denk gelene kadar bu şekilde para çekerseniz daha iyi olur. Şimdi bugün içerisinde belki 10-15 tane ATM denedim. Burada para çekmeye çalıştım. Her seferinde kartı iade etti, işlem başarısız dedi vesaire. Burada anlatacağım size aslında international bir banka seçmeniz gerekiyor. Yani bir Citibank gibi, böyle Maybank gibi daha böyle uluslararası bir bankanın ATM'sini kullanırsanız belki komisyon oranı bir tık daha fazla olabilir ama hiç fazla da değil aslında. Belki 50 cent daha fazla bir para ödersiniz komisyon olarak ama en azından işleminiz daha güvenli bir şekilde başarıyla sonuçlanır. 500.000 dong para çektim. O da yaklaşık da 410 TL falan yapıyor TL olarak karşılığı ama
Tabii komisyon oranı vesaire onlarla beraber yaklaşık bir 60-70 TL'de fark ödeyebiliyorsunuz ama daha güvenilir bir banka. Komisyon oranları düşük olan bankaları da seçebilirsiniz Google'dan araştırarak ama onlar çok fazla güven vermiyor bana. Mesela Vietnam bankaları var. Birçoğunda mesela işlem yapamadım. İşlem yapmış gibi bana fiş verdi. Ondan sonra bu fişin karşılığında Allah'tan da şeyi çekmemiş. Bakiyemden düşmemiş. Hemen kart işlemlerini kapattırdım herhangi bir şey olmasın diye uygulamadan. Şehir içerisinde turlayalım sizinle. Dediğim gibi para çekeceğiniz zaman yüksek miktarlarda çekmemeye çalışın en azından. Daha önce çektiyseniz ufak bir miktar para o bankamatikten emin olun. Ondan sonra çekeceğiniz kadar ihtiyacınız olan kadarıyla çekin derim. Evet, şimdi buradan bir karşıya geçeceğim ama görüyorsunuz. Şöyle kamerayı kaldırıyorum. Nasıl bir motor trafiği. Hayret ki burada bir ışık var galiba. Yine tabii böyle kaçak geçenler de var. Dikkat edin abi. Burada yürürken çok dikkat edin. Kural mural yok burada. Şu motosikletlere bakın ya. Şimdi burada şöyle içecekçiler var. Bizde böyle küçük çay ocakları olur ya böyle. Şöyle minik minik içecek salonları var. Burada her yerde mutlaka böyle yeşil çay içilir. Böyle teyzem hazırlıyor. Hello. Şöyle arkadaşlara bakın. Burada yeşil çay içiyorlar. Sürekli burada böyle yeşil çay tüketilir. Burada bir yere oturduğunuz zaman bile size ikram olarak yeşil çay gelir. Böyle enteresan, bizdeki çay ocakları gibi minik minik standlar var böyle. Ocaklar var ama yeşil çay böyle genelde ağırlıklı olarak soğuk çay verilir. Evet, şöyle devam edelim şimdilik. Şu mimarileri biraz göstermek istiyorum size. Genel olarak burada bu eski yapılar, bir taraftan karşıya bakıyorum böyle. Burada karşıdan karşıya geçerken biraz sıkıntılı bir durum. Şöyle Fransız mimarilerini burada çok görebiliyorsunuz. Fransa tabi buradan ayrıldığında tabi hem Kamboçya'dan hem Vietnam'dan hem Laos'tan böyle eski zamanlarda bu savaş zamanlarında askerlerini çektiğinde tabi böyle bir kültür ortaya bırakmış. Özellikle mimari kültürü oldukça yaygın. Mesela ekmek olayı Vietnam'da var. Ekmek bulabiliyorsunuz, fırın bulabiliyorsunuz. Asya'nın pek çok yerinde bunu bulma şansınız yok. Kamboçya'da da aynı şekilde. Bir taraftan mimariyi gösteriyorum size. Evet, burası bir tren istasyonu mu acaba? Öyle diyor herhalde. Biraz şeyi göstereyim bu arada. Dediğim gibi Fransa'nın kültürünü, Fransız kültürünü çok yerde hissedebiliyorsunuz. Kamboçya, Siem Reap'e gittiğimde de orada görmüştüm. Şöyle enteresan bir mimari. Mükemmel bir mimarisi var böyle. Süper. Thank you. Böyle biraz şeyler, hem yardımseverler ama biraz da böyle sanki biraz cephede alıyorlar böyle. Biraz böyle askeri disiplin kalmış bunlarda, savaşlardan eser olarak belki öyle hissediyorum ben. Daha böyle herkes bir asker çocuğu gibi davranıyor. Hello. Mimariyi görüyorsunuz abi. Asya'da gezerken en çok zorlanacağınız kısımlardan bir tanesi, belki ben şu an Vietnam'da bunu çok yaşıyorum. Su olayı. Yanınıza bir su aldığınız zaman hemen ısınıyor. O yüzden bunun için bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Ben de öyle düşündüm. Şöyle bir mataram var bakın. Bu mataraya yaklaşık işte yarım litre su alıyor ama her bittiğinde marketin birinden bir su alıyorum. Evet, marketten su alabiliyorsunuz ama yanınızda taşıyamıyorsunuz bu suyu. Çok çabuk ısınıyor çünkü. Böyle mataraya koyuyorum, yaklaşık 24 saat kadar suyu serin tutuyor. Tabii o arada su bitmiş oluyor. Tekrar yeni bir su alıyorum. Tekrardan içerisine koyuyorum böyle. Sürekli yanında hep serin su kalmış oluyor. Size de kesinlikle şöyle bir olayı tavsiye ediyorum. Asya'da geziyorsanız çok sıcak çünkü havalar. Yanınıza alacağınız su ateş gibi oluyor vallahi. Şöyle karşıya geçelim.
Bu da size ufak bir not olsun. Matara hayat kurtarır abi burada. Gerçekten hayat kurtarır. Kesinlikle Matara'yı yanınıza almadan çıkmayın. Şöyle yolun üzerinde bir sandviççi var. Burada bu tür yemekçileri görmek çok mümkün. Şöyle gördüğünüz gibi içecekler, şöyle kokonat falan açmışlar. Buna içerisinde bir şeyler doldurabiliyorum, meyveler falan. Böyle bir dönerci var, bakın burada döner kesiyor bu arkadaş. Hello. Hello. What is this? Pork barbecue. Pork barbecue. He. Kebap. Döner yapmışlar, kebap. Okay. Pork kebap yapmışlar. Aynen. Evet, domuz kebap yapmışlar böyle. Bu arkadaşlar domuzun da dönerini burada hazırlıyorlar. Böyle sandviçler var burada, bakın genelde ağırlıklı olarak Vietnam'da domuz eti çok tüketiliyor. Yani ekonomik olarak daha uygun oluyor. Tavuktan bile ucuz oluyor fiyatı. O yüzden burada insanlar bunu tercih ediyor. Bu sandviç ekmekleri dediğim gibi bunun fırınları da var burada, bulabiliyorsunuz. Şöyle köfteler var, domuzdan birçok ürün. Ama böyle tavuk falan onlar da var. İsterseniz şöyle farklı alternatifler de var burada. Bakın şöyle bunlar sanırım bir sebze vesaire, o çeşitler. Şöyle tavuk dediğim ya size, tavuklar falan da var burada. Tavuk da alabiliyorsunuz. Aynı zamanda yumurta falan da istiyorsanız sağ yumurta yaptırıp ekmeğin arasına koydurabilirsiniz. O tür ürünler de var. Hello. What is this? Name? What is name? What? Bread? What? Bánh bao. Ben bao. Nhằm có et. Có. Bir şey anlamadım ne olduğunu ama. Evet, şöyle dedim ya size, bakın domuz sucukları, şöyle tavuklar falan. Şöyle tabi yiyen var, yemeyen var. Bir şey diyemem. Ama hepsi iç içe neredeyse bu tür mekanlarda. Bir tarafta domuz, bir tarafta tavuk, aynı ortamın içerisinde, aynı ızgarada pişiyor birçoğu. Şöyle baget, büyük Fransız baget ekmekleri de var. Şöyle büyük ekmekler falan da var burada. Şöyle gördüğünüz üzere. Büyük bir şarküteri gibi bir şey yapmışlar burayı. %80 yiyeceklerde, et tarzı ürünlerde dediğim gibi hep domuz kullanıyorlar. Zaten kahvaltı kültürü fazla yok. Kahvaltıda daha çok böyle çorba vesaire o tür şeyleri tercih ediyorlar. Şöyle bakın. Şöyle ekmekler falan var. Ekmek kültürü var burada en azından. Ekmeksiz kalmazsınız abi geldiğiniz, ekmeği seven insanlar için. Markete gidip domatesinizi falan alabilirsiniz. Peynir bulamazsınız belki ama domates vesaire, salatalık, malatalık ekmeğin arasında böyle bazı marketlerde tavuk falan da bulabiliyorsunuz. Böyle tavuk çevirme büyük marketlerde. Oradan alıp yiyebilirsiniz. Böyle yerlerde de var. Çok böyle karman çorman durduğu için buradan pek bir şey tercih etmiyorum ben. Böyle sırasıyla mekanlar. Şöyle bir bakkal, bakın. Bakkalı görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde bir toptancı gibi bir yer burası, böyle bakkal ama. Evet, şimdi yolda yürümeye devam ediyoruz. Bakın motosikletle bir abi gelmiş, burada yemek artıklarını falan almış böyle. Artık kendine mi alıyor, bir yerlere mi götürüyor bilmiyorum. Burada yine bir lokanta, bakın şöyle. Farklı farklı değişik yemek kültürleri var. Böyle yumurtayı içerisine koymuşlar, domuz etiyle beraber tüketiyorlar. This is egg, omlet. Omlet bakın böyle şöyle. Ağırlıklı olarak sebze, domuz çok fazla tüketiliyor. Hello. Bakın burada bir pilav yemeği var, pilav var. Çok ağır kokuyor ama. Böyle içeriği görüyorsunuz, burası imarathane gibi bir yer. Burada da böyle tabak tabak yapmışlar. Sulu yemekçi abimiz. Hello. Vậy How are you? không có vui vậy đó. I'm from Turkey. Okay. Turkey. Turkey. What's your name? Luôn á. Fuat. 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 Ot. Ot. Fuat. 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 Yes. Fuat. Yes. Thằng này là Şöyle güzel. You Fuat. Này Fuat. What? À, đó. This what? Fuat. Your name? What is your name? Pek anlaşamadık. Olsun. Güzel insanlar ama. Böyle yemekleri falan görüyorsunuz. Chicken. What is this?
Tapu. Pork. Tapu. Tapu. Yeah. Đủ ba bạn biết This đâu. chicken. 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 Oh, chicken. Barbecue pork. Barbecue pork. Yes. Pork chicken. Pork. Pork. Abi nasıl pork öyle tavuk gibi? Baby pork. Baby pork. Ha. Yeah. Chicken. Đủ mẹ. No, no. Nói theo con luôn. Chicken o ya. Ne porku? Baby pork diyor ama olabilir vallahi. Baby pork. Baby pork. Yeah. Wow. Ủa, this guy killed them. No chicken. Yeah, this guy. This guy killed them. Thôi, Ama da beni mi yiyor? Tavuk o ya. Chicken. Chicken, chicken baba sen ne yaptın ya? This pork. Bu porkmuş. Chicken egg. Ha. Chicken egg. Okay. Okay. Thank you. Bye Rồi, bye. go home. Okay, go home. Bye bye. Hadi git diyor. Değişik ya. Vay amcam benim bak. Hello. Fazla oyalama beni, hadi git diyor. Şimdi buradan devam edelim abi böyle. Bakın şu olayı burada gerçekten Vietnam'da çok zorlanıyorum motosiklet olayına. Kural mural hiçbir şey yok abi burada. Şimdi buradan böyle karşıya geçeceğim ama her an bir şey çıkabilir sağdan soldan. Evet, geçtik. Burada şimdi bir motosiklet kiralamayı düşünüyorum. Kiralayacağım da muhtemelen ama aslında çok iyi motosiklet kullanırım. Endonezya'da da yaklaşık 1,5 ay falan kullandım ama burada gerçekten gözüm kesmiyor bu motor olayını. Her an her şey olabilir. Yani burada bir Allah korusun bir kaza maza bir şey yaparsak sahip çıkanımız da olmaz burada. Ve buranın böyle hastane ücretleri falan bizim bildiğimiz gibi değil. Zaten tedavi olasılığı biraz zor buralarda. O yüzden büyük masraflar olur diye düşünüyorum. Tabii yine de bir risk almak istiyorum. Bakalım bir motosikleti kiralayalım, bir yollara çıkalım. Ne göreceğiz, ne olacak, ne bitecek. Bu şehirde olmasa da geçeceğim diğer şehirlerden bir tanesinde bir motosiklet kiralamayı düşünüyorum. Evet, şöyle dedim ya, her yerde böyle seyyarlar, farklı farklı ürünler yöresel olarak. Böyle teyzem var burada, bakın. Burada böyle meyvelerini falan hazırlamış, yumurtası var. Bunların içerisinde bildiğim kadarıyla pirinçler var böyle. Şöyle bir şey hazırlıyor, bakın böyle bir salata malata gibi bir şey yapıyor. İçine bir tane yumurta atmış, bir baharat attı içine. Bu soslar, moslar. Hello. What is this name? Bánh tráng trộn in Vietnamese. What? Bánh tráng trộn in Vietnamese. Ha, Bánh tráng. salat? It's about 10,000 đồng. Sweet. Şöyle teyzem karıştırıyor burayı. Böyle jelatin gibi bir şey ama anlamadım ben ne olduğunu. Böyle bir yumurtayla beraber buluyor, bir şeyler yapıyor böyle. İlginç bir şey çıktı ortaya. Sokak yemeklerinden gördüğünüz gibi. Bunu paket olarak alıyorlar. Şimdi buradan şöyle, bakın şöyle yine aynı yemeği burada yapıyorlar. Herhalde yöresel bir şey bu olay. Seyyar olarak. Bakın burada hep böyle seyyarlar var burada. İçecek falan satıyorlar. Burada kokonat falan satıyorlar. Bu motosikletle bir şeyler satan çok fazla seyyar satıcı var buralarda. Motosiklet zaten Asya'da ve Vietnam'da efsane. Hayat motorla ilerliyor burada. Abi adam burada plazada bile çalışıyor olsa böyle arabayla uğraşmıyor. Takım elbisesini giyiyor abi. Beyaz yaka çalışan. Takıyor kravatını, motora atlıyor abi. Motorla geliyor buraya. Biliyorsunuzdur, Vietnam uzun yıllar savaştı. Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam şeklinde iki ayrı kutupta birbiriyle savaştı. Bir bölümü sanırım kuzey kısmını Rusya ve Çin destekledi. Komünizm şeklinde. Güney kısmını da Amerika destekledi. Tabii bunun sonucunda ne oldu? Binlerce hatta milyonlarca Vietnamlı insan öldü. Her iki tarafta birbirini aslında böyle katletti. İki tarafın ayrı ayrı böyle destekleriyle. Bu savaş esnasında tabii Amerika'da çok büyük kayıplar verdi, büyük zayiatlar verdi. Bu savaşın anısında Vietnam'da bir müze kurulmuş, savaş müzesi diye. Amerika'dan elde ettikleri, ganimet olarak topladıkları, daha doğrusu Amerika'nın buradan çıkıp kaçarken bıraktığı büyük silahlar, helikopterler vesaire onların olduğu bir
müze burası. Tabii içeride farklı görüntüler de var muhtemelen. Şimdi birazdan içeri doğru bir girelim bakalım giriş ücreti nasıl, bilet ücreti nasıl. Vietnam'da pek çok müzeye ancak ücretli girebilirsiniz, bilet alarak girebiliyorsunuz. Şimdi biraz dışarıdan müzenin görüntüsünü aktarayım. Ondan sonra bilet kısmına gidelim. Şimdi birazdan içeri doğru girmeye çalışacağım bu müze içerisine. Bilet sırasına geçelim. Neymiş, ne değilmiş, kaç paraymış. Hello. How much ticket? One person. What? 40. It's okay. Bakalım abi, şimdi bir biletimizi alalım şöyle. Hava change. Evet, 500.000 rupi az önce bankadan çektik ya, onu aldım. Şöyle bir ticket. Şöyle göstereyim size. 40.000 rupi. Buna bir ücret ödedik. Yaklaşık 30-35 TL falan denk geliyor. Gördüğünüz savaş müzesi Amerika'dan savaş esnasında elde edilen uçaklar, tanklar, helikopterler dışarıda sergileniyor. Bir de müzenin iç kısmı var. Önce bir dışarıyı size göstereyim. Ondan sonra içeriği böyle yavaş yavaş bir görelim bakalım. Evet, çok büyük bir helikopter, bakın. Bu filmlerde falan olur diye bilirsiniz belki. Amerika'nın Vietnam filmlerinde böyle Rambo filmleri falan olurdu. O helikopterler gibi bir helikopter şu an. Şöyle sevkiyat helikopteri herhalde burası, bilmiyorum tam olarak. Burayı biraz göstermek istiyorum size. Şöyle bakar mısınız abi? Bunlar ganimetlermiş bunlar, bakın. Savaş esnasında Vietnam'ın kazanmış olduğu askeri araçlar Amerika'dan. Şöyle görüyorsunuz zaten tankları falan. Bunları böyle müze olarak şu an sergiliyorlar. Gururla bu araçlar burada sergiliyor Vietnamlılar. Şöyle bakın. Bir tank sanırım bu. Şeyleri görüyorsunuz şu an. Amerikan malı ürünler. Böyle toplar falan. Böyle etrafını, sağını solunu, her yerini bir göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle topları görüyorsunuz. Uzun menzilli toplar. Böyle savaşta elde edilen bunlar ganimetler. Uzun menzilli toplar. Şöyle biraz yakından göstereyim. Görüyorsunuz USA diye geçiyor. Bunlar tabi savaştan sonra herhalde bir bakıma alınmış, boyanmış vesaire. Tam böyle müze haline getirilmesi için. Bakar mısınız abi? Savaş Müzesi'nin görüntülerini aktarıyorum şu an size. Evet, böyle bu tankın olabilir sanırım. Tankın başlığı olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakar mısınız abi? Şimdi burada böyle aynı şekilde uçak savarlar var böyle. Buradan bu şekilde geliyor bu arkadaşlar buradan. Bunu kullanmışlar. Müzenin farklı noktalarındayız şu an. Şöyle dediğim gibi size. Evet, burası da bir sandal gibi böyle. Tamamen metalden oluşuyor. Görüyorsunuz abi. Böyle makinalılar falan burada. Burası bir savaş müzesi. Değişik, enteresan. Top mermileri falan var. Onların torpidolar, top mermileri, onların görüntülerini aktarayım size. Böyle görüyorsunuz abi. Bu mermilerin kalibreleri falan buraya hepsi işlenmiş. Şimdi bakın, şu tuşlara basıyoruz abi burada. Mesela bunlardan bir tanesini, mesela buna basacağım. Şu karşı ekrana muhtemelen yansıtmışlar. Şuna basıyorum. Bakın şu karşıya bu bastığım tuşun içerikleri geçiyor. Şuna bastım.
tuşuna basıyorum. Bakın karşıdaki top mermisi geçiyor. Farklı bir tuşa basıyorum şu an. İçerideki mermilerin resimlerini ve özellikleri yazıyor aslında karşıda böyle kısa kısa. Farklı bir tuşa bastığımda farklı bir füzenin resmi. Aynı şekilde buna bastığımda farklı böyle Amerika'nın kullanmış olduğu askeri teçhizatlar. Şu görüntüyü görüyorsunuz bakın. Savaş esnasında böyle bombalanmış bir yerleşim yerinde küçük bir çocuk kalmış böyle tam ortada. Evet, Savaş Müzesi'nde gezmeye devam ediyoruz şu an. Buradaki Vietnam'ın kazanmış olduğu, elde etmiş olduğu savaş esnasındaki uçaklar, helikopterler, ganimetler, bunları göstermek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz abi. Şu büyük bir helikopter. Hani bir Rambo filminde demiştim ya, böyle Rambo'nun kullanmış olduğu helikopterler gibi bir helikopter bak. Böyle gördüğünüz üzere. Bakın abi. İçeride biraz daha böyle içeriye girebilseydim güzel olurdu ama içeriye şu an girişler yok, kilitlemişler kapıları falan. Şöyle görün bir istedim. Kapıyı açamıyoruz. Sadece müze olarak kullanılıyor. Bakın burada da büyük bir uçak. Böyle savaş uçağı. Şöyle göstereyim size burayı biraz. Buralarda böyle füzelerinin falan takıldığı yerler. Şimdi birazdan müzenin içerisine de gireceğim ama öncelikle şu dışarıdaki savaş uçaklarını da bir göstereyim size. Kocaman uçaklar, bakar mısınız şu bombalara falan. Şöyle bombalara falan bakın. Çok büyük uçaklar. Bunlar dediğim gibi Vietnam her ne kadar savaşı kaybettiği gösterilse de Amerikan filmlerinde aslında Amerika büyük bir hezimete uğrayıp sanırım geri çekiliyor ve arkasında böyle uçaklarını, helikopterlerin, tanklarını bırakıyor. Vietnam Amerika'nın bu askeri araçlarına burada el koyuyor. Tabii müzeye çevriliyor sonra bu olay. Vietnam halkı için bu olay burada çok böyle gurur verici bir olay. Vietnam halkı buraya geliyor sürekli, kazandıkları zaferi aslında burada bu şekilde gösteriyorlar. Tabii Amerika'da Hollywood filmlerinde bu savaşı nasıl kazandığını gösteriyor. Böyle ilginç bir durum. Evet, şimdi buradan müze içerisine şöyle geçiyoruz birazdan. Şöyle müzenin, burası bekleme salonu sanırım. Böyle yoğunluk falan olunca burada bekletiyorlar galiba. Şimdi burası böyle, bakın burada şöyle 80.000 donga, isterseniz şöyle çeviri seslendirme alabiliyorsunuz Fransızca ve İngilizce şeklinde. Buradan içeri doğru şöyle müzenin içine giriş yapalım. Evet. Karşıda şöyle bir Vietnam'ın haritası. Şimdi burada bir yapı var, bakın şöyle göstereyim. Şu bölge, şöyle bir füze düşmüş yerleşim yerlerinden bir tanesine. Şu resimde gördüğünüz şekilde. Ve olay bu. Bakın patlamış olan bir top mermisi şu an karşıda. Bu yapının olduğu gibi böyle şeylerini getirmişler. Taşını, toprağını falan getirmişler. Şu resimdeki görünen. Bakar mısınız şöyle? Halkın işte bombalandığı bölgeler. Burada aynı şekilde böyle yerleşim yerlerinin nasıl bombalandığını gösteriyor, bakın. Çocukların mağduriyetini anlatan resimler var burada. Bir seslendirme falan yapmışlar burada. Bu şekilde yukarıdan böyle bombardıman yapılan yerler. Şöyle halkın buradan tünellerden saklandığı, kaçtığı bölgelerin resimlerini yapmışlar. Bakın şöyle savaşlardan çocukların nasıl, halkın, çocukların, kadınların nasıl korunduğunu gösteriyor.
şu karşıdaki tüneller, kapakları falan kapatıyorlar ve şu kanalizasyonları görüyorsunuz sokaklarda. Kanalizasyon kapaklarını böyle içlerinde saklanıyor halk. Böyle enteresan bir durum. Bak burada bir şey göstermişler. Savaş uçaklarının geçtiğini gösteren bir yer. Şöyle kamufle olabilmek için bambudan yapılmış yapılar. Bu ayrı bir olay. Bakın şöyle savaş resimleri aynı şekilde. Bu resimlerde hep böyle halkın mağduriyetini falan vurgulamış Vietnam. Ki zaten de öyle. Olan savaşlarda hep halklara oluyor. Maalesef. Savaşlar keşke hiç olmasa ama maalesef de dünyanın gerçeği bu. Böyle görüyorsunuz tünelleri falan. Resimler falan. Çocukların durumları. Çocuklar burada bu şekilde tedavi olan insanlar. Burada askerlerin sığınakları. Görüyorsunuz bir yapının böyle bombalanmış olması, oradaki yapıların, resimlerin hepsinin altta yazılarını falan da yazmışlar. Şöyle bakar mısınız? Savaş çok kötü bir şey. Gerçekten bu savaşın izlerini hala buradaki insanlar yaşıyor. Böyle bir tedirginlik var yani bir ön yargı gibi bir şeyler var. Hala o izleri atamamış. Özellikle 40 yaş üzeri, 50 yaş üzeri olan insanlar. Bunları burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Her iki taraf bu ülkeyi böyle ikiye bölmüş. Bir taraf Amerika çekmiş, bir tarafa Çin'le Rusya çekmiş. İki grup yapmış. Halklara birbirine savaştırmış. Ondan sonra her iki tarafta büyük zayiat vermiş. Sonra tabii yine her iki halk, zaten hiçbir fark olmayan halk tekrardan birleşmişler ama kayıplar büyük. Şu bu tarafta yine şöyle bir bölge. Savaş esnasında bakın. Resimler vesaire. Acı bir durum, evet. Keşke hiç yaşanmasaydı. Şöyle savaş esnasında insanların nasıl zarar gördüğü, neler yaşadığını yani çok fazla görüntü aktarmak istemem aslında buradan ama buradaki gerçek maalesef bu. Bunu niye aktarıyorum derseniz Vietnam'ın gerçekten burada ne kadar zulüm gördüğünü buraya geldiğinizde anlayabiliyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Burada yukarıdan atılan böyle misket bombalar diyorlar ya. Bunlar böyle yukarıda muhtemelen açılıyor, böyle küçük bilyalar aşağı düşerken yüzlerce insanı böyle mahvediyor. Gördüğünüz gibi. Katliama uğramış insanların resimleri bunlar. Savaşta görüyorsunuz bakın. Çok kötü, ağır bir durum tabi. Burada kullanılan silahları görüyorsunuz bakın. Neler yaşanmış. Yine aynı şekilde burada savaşta kullanılan, Vietnam savaşlarında kullanılan silahlar. Şöyle her çeşit, her nevi silah varmış burada abi. Neler kullanmış bakar mısınız? Savaştan sonra buraya bırakılıp kaçılan silahları tabi Vietnam almış ve böyle müze haline getirmiş. Burada bunu sergilemeye başlamış. Acımasız savaşın gerçek yüzünü gösteren bir müze. Böyle gördüğünüz üzere. Şöyle lav silahları, roket atarlar falan.
Evet, şimdi bir üst kata çıktık. Yine aynı şekilde burada böyle bir resimleri, şöyle bombalar falan koymuşlar. Resimler var burada. Burada esir düşen Vietnam askerlerini göstermişler. Veya Vietnamlılar, tam olarak bilemedim. Evet, bu şekilde. Bakar mısınız? Resimlerle bunları hep böyle belgelemişler. Masum insanlar, bebekler, çocuklar, kadınlar. Burada bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Askerler tarafından böyle tekmelenen insanlar, resimleri. Şöyle aynı şekilde. Burada helikopterlerle bombalama anları falan. Bunlar da dediğim gibi savaş esnasında kazandıkları bombalar. Burada aslında en çok vurgulanan işte halkın ne kadar böyle zulüm gördüğü. Bakın şöyle toplu halde mezarlar var burada. Onların resimleri. Şöyle. Burada şöyle bir durum söz konusu. Yani Vietnam Savaşı'nda Amerikan filmlerinde, böyle Hollywood filmlerinde daha çok Vietnam'ın böyle barbar bir şekilde göstermeye çalışmışlar ama kötü bir resim göstereceğim size ama bir bombalamada parçalanmış bir insan bedeni, çocuk bedeni asker tarafından böyle kaldırılmış elbisesiyle ama bedenin yarısı yerde, yarısı kötü bir durum. Savaş zamanından kalan resimler bunlar. Burada da aynı şekilde. Şu tanka bağlamışlar. Şöyle insanları sürükleye sürükleye gezdiriyorlar burada, bakın. Burada da aynı şekilde. Bildiğiniz burada bir zulüm olmuş ya. Görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Şu Amerikan askerlerinin böyle halkı veya işte Vietnam askeri neyse işte muhtemelen katlettiği yerlerden bir tanesi. Burada zaten şeyleri görüyorsunuz. Top mermilerini görüyorsunuz. Şöyle uzun yıllar süren bir savaş neticesinde zulme uğramış bir halk diyelim. Katledilmiş bir halk. Kötü, ağır bir durum. Evet, şöyle bir sığınak için yapılmış herhalde. Şu gördüğünüz şu taş resmi de bakın burada. Halk bunların içerisinde muhtemelen yerin altına böyle gömüp bunun içerisine saklanıyorlar. Burada görüyorsunuz. Burada vefat eden insanların resimlerini koymuşlar. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle helikopterlerin, Amerikan helikopterlerinin olduğu bir alan. Enteresan bir durum. Bakın şu an katliama uğramış. Bu görüntüleri çok göstermek istemiyorum ama müzenin içerisinde sergilenen resimler bunlar. Şöyle göstereyim. Çoluk, çocuk, genç yaşlı, bebek demeden bu şekilde katliama uğramış insanlar. Muhtemelen bunlar burada kurşuna dizilmiş ya da bombalanmış belki. Burada ateşe verilmiş bir yer. Burada aynı şekilde Amerikan askerleri tarafından yapılan yerleşim yerleri diye gösteriliyor. Bu görüntüleri daha önce size bilmiyorum gösterenler oldu ama şu an maalesef olayın şekli bu. Resimlerden
Savaş Müzesi'ndeki resimlerden konuyu burada size aktarıyorum. Şöyle bakın. Savaş esnasında yaşanan buradaki böyle katliamlar. Görüyorsunuz. Şu resme baktığımızda buraya düşen bir bombanın kendisi. Bakın. Sanırım bir bomba bu. Kullanılan mermiler, silahlar, bunları aktarıyorum size. Şöyle bakarsınız. Burada aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Bölgeler sanırım siyah olarak işaretlenmiş. Görüyorsunuz. Vietnam haritası. Burada bir patlamış bir füze. Şu karşıdaki resimlerdeki yerleşim yerlerine patlamış olan şu bombalar, füzeler. Evet, burada ayrı ayrı böyle silahlar görüyorsunuz. Böyle halkın koşarak, kaçarak böyle uzaklaştığı bir arkasında da görüyorsunuz böyle bombalanmış bir alan. Çocuklar, buradan kurtarılan çocuklar ağlıya ağlıya kaçıyorlar böyle. Evet. Az önce söylediğim gibi resimleri vesaire burada izledikten sonra şöyle insanlar bir dinlenme ihtiyacı duyuyor burada, bakın. Şöyle oturuyor, bir taraftan buradaki karşıdaki görüntüleri izliyor, bir taraftan da bir dinleniyor, kendini toparlıyor. Resimlerin tamamını aktaramıyorum. İnsan gerçekten böyle çok kötü oluyor. Bu arada bu müzenin çıkışında böyle hediyelik eşya satan, kolye satan bir bölge de var, bakın. Bu şekilde yöresel ürünlerin satıldığı, bakın şöyle heykeller var, şapkalar var. Şöyle askeri kıyafetlere benzer şeyler var. Bu, bakın şurada yöresel kıyafetler, miğferler falan var. Şöyle resimler falan. Burası da hediyelik eşya kısmı. Buradan geldiğiniz zaman burada böyle anahtarlıklar falan alabiliyorsunuz. Takunye şeklinde. Şöyle Vietnam yazısı, magnetler. Güzel bir müze. Burayı görmenizi, gezmenizi isterim. Buraya gelecek olan, Ho Chi Minh şehrine gelecek olan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu müzeyi ziyaret etsinler derim. Evet arkadaşlar, Ho Chi Minh şehrini biraz gezdik. Farklı yerlerine ulaşmaya çalıştık. Şehri gezerken de aynı zamanda burada bir müzeye denk geldim. Savaş Müzesi. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşırsanız bana daha fazla destek olmuş olursunuz. Kanalım sizlerin de desteğiyle daha hızlı bir şekilde büyümeye devam edecektir. Ne diyoruz? Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.